Herkese selamlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün konumuz kaldıraçlı işlemler. Şu anda Bitcoin'de ve piyasada genel bir düşüş var. Ama ben genel olarak zaten sürekli bahsettiğim gibi yıllardır kaldıraçlı işlemlerle bu tarz düşüş ve çıkışları, anlık volatil piyasaları mümkün mertebe değerlendiriyorum ve bu konuda naçizane güzel bir tecrübem olduğunu düşünüyorum. Ethereum'da güzel bir long işlem aldık ve şu anda 146 dolar civarı bir karım var. Pozisyonu da hala kapatmadım. Biraz daha tutacağım. Yani çok önemli bir miktar da ayırmadım zaten. Burada videoda da göstermek amacıyla bu pozisyonda sizlere böyle biraz göstermek istedim. Bu videomuzda genel olarak kaldıraçlı işlemlerden bahsedeceğim. Çok önemli bazı detayları sizlerle paylaşırken aynı zamanda da herkese 20 dolar nakit bir ödülüm var. Bu videoda bunu da öğreneceksiniz. Haydi gelin videomuza hızlı bir şekilde başlayalım. Evet, videoya tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, videoya başlarken şu duyuruyu yapmak istiyorum. Ücretsiz işlemlerimi paylaştığım ve günlük sinyallerin, grafiklerin paylaşıldığı Telegram grubuma girmek için yapmanız gerekenler açıklama kısmındaki borsaya Gate.io referans linkimle kayıt olup ardından Telegram'dan bana ulaşmak ve 200 dolar gibi bir minimum giriş bakiyesi belirledik. Bu şekilde sizler Gate.io'ya kayıt olup bana mesaj attığınız zaman sizleri gruba alacağız ve tamamen ücretsiz. Sadece burada diğer admin ve analist arkadaşlarımızın da bir gelir oluşturabilmesi için burada referans linki zorunluluğu koyduk. Ancak hiç kimseden hiçbir şekilde bir para talep etmiyoruz. Aynı zamanda Gate.io'nun bize sunduğu çok da güzel bir kampanya var. Daha önce hesap açmamış olanlar şu anda ilk kez hesap açıp KYC yaptıktan sonra bir de 100 dolarlık bir bakiye yüklerse eğer 20 dolar nakit çekilebilir bir ödül kazanıyor. Bu kampanyaya da mutlaka katılın arkadaşlar. Aynı zamanda da dediğim gibi Gate.io'ya kayıt olan herkesi ücretsiz Telegram grubuma alacağım. Benim hesabım var. Daha önce açmıştım, ne yapayım derseniz de eğer burada ufak böyle aramızda kalsın bir taktik vereceğim. Daha önce kimlik ile KYC yaptıysanız bu sefer ehliyetiniz varsa veya pasaportla farklı bir mail adresi ve telefon numarasıyla hesap açıp yine farklı bir şekilde hesabınızı onaylayıp hem ödülden yararlanabilirsiniz hem de grubumuza girebilirsiniz. Bu şekilde farklı güzel işlemlerden de epey güzel kazanç sağlayabileceğinizi garanti ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim kaldıraçlı işlemlere. Arkadaşlar, kaldıraçlı işlemler ben her zaman bir ilaca benzetirim. Yani bir ilaç doğru kullanıldığı zaman birçok hastalığı ortadan kaldırabilecek, sizi farklı sağlık problemlerine karşı koruyabilecekken zararlı ve yanlış bir kullanımda da ciddi zararlara yol açabiliyor. Buna benzer farklı mesela bir bıçak örneği de verebiliyoruz. Bir bıçakla meyve de kesebilirsiniz, yemek de yapabilirsiniz, birine zarar da verebilirsiniz. Kaldıraçlı işlemler de bu şekildedir. Eğer eğitimsiz, bilinçsiz ve kumarbaz ruhlu birinin eline geçerse kaldıraçlı işlemler bu durumda çok ama çok yüksek ihtimalle orta uzun vadede zararlı çıkacaktır. Kısa vadede kazanabilir. Sürekli bir yükselişi doğru yerden yakalayıp sürekli long pozisyonlarla çok para kazanabilir. Ancak bu sürdürülebilir bir kazanç modeli kesinlikle değildir. O yüzden kaldıraçlı işlemleri öncelikle bu şekilde anlamalıyız. Bir yandan da telefonum üzerinden vadeli işlemlerde farklı detayları sizlerle paylaşacağım. Farklı dikkat etmeniz gereken 10 tane madde belirledim ve bu 10 maddeyi anlayan, öğrenen, dikkat eden herkes kaldıraçlı işlemlerle para kazanabilecek. En azından mantığını anlayıp tecrübesini de edindikten sonra her türlü para kazanabilecek. Arkadaşlar, ilk olarak dediğim gibi kaldıraç küçük bir yatırımla büyük kazançlar elde etmenizi sağlar. Ancak bu yani aynı bir keskin bir bıçak gibi, bir kılıç gibi diğer riskler de vardır ve fiyatlar aleyhe hareket ederse de tüm yatırımınız, hatta daha fazlasını, yani vadeli işleme ayırdığınız bakiyenin bile fazlasını kaybedebilirsiniz. O yüzden mutlaka planlı, programlı bu tarz eğitimleri alarak, bu tarz detayları öğrenerek sonrasında kaldıraçlı işlemlere geçmelisiniz. Öncelikle mesela şu an uygulama üzerinden de gösteriyorum. Al-sat kısmına geldiğim zaman burada spot tarafında bence mutlaka kendinizi geliştirmelisiniz. Spot alım satımı öğrenmeyen, örneğin Ethereum diyelim mesela. Ethereum'un spot tarafındaki dinamiklerini anlamayan ve temel analiz tarafında da kendini geliştirememiş birisi sadece teknik veya fiyat veya grafik üzerinden yaptığı analizlerle işlem açarak çok da sürdürülebilir bir kazanç sağlayamaz. O yüzden önce spot tarafını biraz öğrenin. Emir türlerini öğrenin ki bu videoda da zaten anlatacağım. Bunları öğrendikten sonra para kazanmanız çok çok kolay olacaktır arkadaşlar. İkinci değinmem gereken
madde. Duygularını kontrol altında tutmak zorundasın. Başka bir seçeneğin yok. Çünkü burada duygularını kontrol altında tutamazsan eğer yanlış pozisyona girebilirsin. Veya pozisyona girdikten sonra kârdasın diyelim ama senin hedefin daha yukarıda ama orada da belki bir 200-300 dolar böyle veya 2000-3000 dolar kendine göre güzel bir para kazandın ama hedefin daha yukarıda ve orada duygusal hareket edersen eğer belki daha büyük bir kârı kaçıracaksın veya tam tersi. O an zarardasın ama senin stop loss emrin belli. Yani sen nerede bir işlemden çıkacağını, risk yönetimini zaten yapmışsın ama orada duygularına yenik düşersen eğer orada belki de kaybetmeyeceğin bir parayı sırf duygularına yenilip kaybedebilirsin. O yüzden duyguları kesinlikle kontrol altında tutmak gerekiyor. Korku ve açgözlülük gibi duygulara özellikle de kesinlikle kapılmamak her zaman şart arkadaşlar. Mantıklı düşünmek, stratejimize, başta belirlediğimiz kurallarımıza uymak zorundayız. Üçüncü maddemiz arkadaşlar, burada stop loss bizim dostumuzdur. Stop loss kullanmayan trader er ya da geç çok ciddi zararlara uğrayacaktır. Bunu tabii ki istemeyiz ve bunu yaparken de arkadaşlar işlemi açarken de stop loss belirleyebildiğimiz gibi burada hemen vadeli işlemler kısmından gösteriyorum. Bu arada Gate.io'nun uygulaması güncellendi ve gerçekten çok güzel oldu. Yani bu açıdan da kullanırken ciddi manada keyif alıyorum açıkçası. Burada mesela Ethereum'da 3181 dolardan bir long işlem açacağım diyelim. Burada herhangi bir miktar girdikten sonra bakın TP/SL yazıyor. Take profit yani kar al /stop loss yani zararı durdur. Buraya tıkladığım zaman bana her iki yönde de işlemimi kapatmam için otomatik işlemin kapatılabilmesi için bana belirli fiyatlar soruyor. Ben burada işleme 3180 dolardan gireceksem 3220 dolardan bu işlemi kapat ve 3170 dolardan da yine bu işlemi kapat ve iki yönlü de ben artık bu işleme bakmayacağım. Ben bu işlemi açacağım. Stop loss, take profit emirlerim yani karı al ve zararı kes emirlerimi gireceğim ve gideceğim, yatacağım. Dışarı çıkacağım, hava alacağım, hayatımı yaşayacağım ama bu grafiğe bakıp burada delirmeyeceğim, kafayı yemeyeceğim. Sen benim yerime bu karı da alacaksın. Gerekirse zararı kesip işlemi de otomatik kapatacaksın. Bunları diyebiliyorsam bu müthiş bir işlem ve trade başarısı anlamına geliyor. Kazancım, kaybım önemli değil. Bunu yapabiliyorsam ben zaten uzun vadede kazanacağım. Bu açıdan stop loss'u dostun olarak görmek zorundasın. Diğer taraftan portföyünü güçlendirmelisin. Bu spot yatırım tavsiyesi gibi gözükebilir ama vadeli tarafında da bunu yapmak çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim, Bitcoin'i mesela biliyoruz, yakından takip ediyoruz ama farklı altcoin'lerin de farklı iç dinamikleri olabiliyor. Bunların hepsinin iç dinamiklerini bilemeyeceğimiz için belirli adette yani çok fazla spot tarafında mesela 20 tane coin'e yatırım yapıyorsan vadeli tarafında 20 tane coin'e kripto parayı çok yakından takip edemeyebilirsin. Fiyat hareketlerini, nasıl tepkiler verdiklerini öngöremeyebilirsin. Bunun için mümkün mertebe farklı böyle 5 tane 6 tane farklı coin ile portföyünü güçlendir ve bunlar üzerinden genelde fiyat hareketlerini takip et. Nereden tepki alıyor, ne kadar sert tepkiler veriyor bunları takip ederek belirli bir vadeli işlem portföyü de oluşturup bunlar üzerinden işlemler açarsan yine kazancın artacaktır ve kaybını da minimize edebilirsin. Diğer taraftan volatilite aynı kaldıraç gibi yani kaldıraçlı işlemlerin aynı kendisi gibi. Volatilite de bir bıçak gibidir. Keskin bir kılıç gibidir. Bazen çok ciddi can sıkar, çok yorar ama profesyonelsen eğer volatilite senin için para basan bir makinedir. Yani bir darphane gibi para basabilirsin volatiliteyi doğru kullanırsan. Kripto para piyasası zaten oldukça volatil. Fiyatlar ani değişimlere zaten sürekli uğruyor. Bu durumda deneyimsiz bir yatırımcıya zarar ettirirken deneyimli ve nerede ne yapması gerektiğini bilen birisine de çok ciddi para kazandırabiliyor. O yüzden volatiliteyi de yani rüzgarı arkana almalısın. Rüzgar yani volatilitede seni ileri doğru götürecektir. Tam tersi yönde kalırsan da maalesef bundan epey zarar görebilirsin. Diğer taraftan teknik analiz. Arkadaşlar teknik analiz öğrenmek için illa analist olmak zorunda değilsiniz. Yani teknik analizi ben ne yapayım, ben analist miyim diye düşünmeyin. Veya teknik analizi öğrenirsem illa grafik çizmek zorundayım, bunlarla ekstra bir şeyler yapmak zorundayım diye de düşünmeyin. Teknik analizi sadece işlem açarken veya kapatırken veya bir işleme nereden gireceğiniz hakkında fikir sahibi olurken de destek direnç çizme, indikatörlerden yararlanma, farklı formasyonları birkaç tanesini en azından öğrenme
epey faydalı oluyor. O yüzden teknik analizi de kesinlikle değerlendirin ve temel düzeyde de olsa öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Diğer tarafta sosyal medyayı da doğru kullanmakta epey yarar var. Yani çünkü yanlış kullanımını çok fazla görüyorum. Yani farklı böyle birçok sadece sizin sürekli işlem açıp onlara sürekli referans geliri kazandırmanızı isteyen maalesef çok kötü bir kitle var ve bu fenomen diyoruz ama yani çok bomboş sadece bot takipçiyle veya insanlara hayal satarak edindikleri takipçi üzerinden sizin üzerinizden açık ve net söylüyorum para kazanıyorlar. Buna izin vermeyin. Lütfen buna karşı dikkatli olun. O yüzden sosyal medyayı doğru kullanın. Daha doğrusu yanlış kullanmayın. Doğru kullanmaya örnek olarak da doğru ve bilinçli içerik üreticileri takip edebilirsiniz. Onların açtıkları işlemleri birebir kopyalamak bazen zarar ettirebilir ama genel manada en azından anlattıklarını dinlerseniz eğer sosyal medya üzerinden siz de güzel kazançlara ulaşabilirsiniz. Bir diğer maddemiz arkadaşlar işlemlere kendin gitme. İşlemin sana gelmesini bekle. Yani bu ne anlama geliyor? Örneğin şu an Bitcoin diyelim ki 64 bin 65 bin dolar seviyelerinde seyrediyor ve ben Bitcoin'de 62 binde çok önemli bir destek seviyesi görüyorum. Orası o kadar majör bir destek ki hani oradan sekmeme ihtimali yok. Yani ben oradan her türlü %5'lik böyle spot yükseliş olacağını öngörüyorum ve 10x kaldıraçladı mesela. %51 kazancı hedefliyorum. Ben burada bu seviyeyi bekliyorsam işlemin bana gelmesini beklemem gerekiyor. Ama ya gelecek ama ya gelmezse ya gelirse de kaçırırsam mantığıyla yaklaşırsan eğer dediğim gibi aynı mantık. Bir kazanırsın iki kazanırsın ama yanlış bir strateji olduğu için orta uzun vadede sürdürülebilir bir kazanç modeli oluşturamazsın. Mutlaka eğer sen o fiyatı belirlediysen kardeşim fiyat oraya geldiği zaman gireceksin. Daha gelmeden girersen sen en başta kendi stratejine uymamış oluyorsun. Stratejin doğru olabilir, yanlış olabilir. 62 bin demişsindir ama belki de doğru olan 62.800'dür. Sallıyorum şu anda. Ama yine de farklı ama doğru olan başka bir stratejiye uymandan daha doğrudur. O yüzden kendi stratejinden kesinlikle şaşma ve 9. madde olarak da mutlaka sabırlı olmalısın. Yani aslında az önceki maddeyle aynı şey. Ya benziyor bayağı. Hani düşeceğini düşünüyorsun. Sabırlı olup beklemen gerekiyor orayı. Diğer taraftan da işlemi açtıktan sonra da sabırlı olman gerekiyor. Yani bir kar hedefin var. Stop loss emiri girdiğin hani riske ettiğin miktarı da oraya belirlediğin bir emir var. Burada sabırlı olmaktan başka yapman gereken hiçbir şey yok. Sadece sabırlı olacaksın. İşlem kâra ulaşırsa zaten kârdasın. Zarar edersen de zaten onu en başta göze almıştın. O yüzden zararlı olmakta, özür dilerim, sabırlı olmakta yarar var. Zararlı tabii ki olmayalım. Ve arkadaşlar eğlenmeyi unutmayınız. Bu da benim bu videoda böyle sizlerle paylaşmak istediğim güzel tatlı bir tavsiye olsun. Kesinlikle işlemi açarken de grafikleri, piyasayı takip ederken de tabii ki amacımız burada para kazanmak ama hayatın her alanında, her türlü sektörde, endüstride, her türlü iş alanında olduğu gibi eğlenmediğin, orada keyif almadan yaptığın hiçbir işte ne para kazanabilirsin ne de uzun vadede başarılı olabilirsin. O yüzden bu işlemleri açarken de kapatırken de mutlaka eğlenmeye çalışmalısın. Yani bu tabii ki böyle sürekli sırıtarak, sürekli gülerek işlem açmak anlamına gelmiyor. Ama mümkün mertebe mesela işlem açtığın kripto paraları yakından takip ederek veya piyasada farklı kendine trade buddy'ler bularak, onlarla birlikte işlem açarak bu şekilde eğlenmeyi ihmal etmemelisin. Ve aynı zamanda da işlemler açarken de hayatın akıp gittiğini unutmamalısın. Yani sen burada ekran başında, telefon başında deli gibi işlem kovalıyorken hayat akıyor gidiyor, zaman geçiyor. Sevdiklerinle aran açılabilir. Yani bunlara izin vermemek, bunlara müsaade etmemek gerekiyor. Bu da benim son nacizane bir kardeşiniz, abiniz, belki de arkadaşınız olarak sizlere vermek istediğim son tavsiyeydi. Son olarak bu bütün maddeleri mutlaka not edin, dinleyin, anlayın, öğrenin. Hepsi size gerçekten para kazandıracak. En azından para kaybetmenizin önüne geçecek. Tekrar ediyorum. Şu anda Gate.io ile çok güzel bir kampanyamız var. 20 dolar çekilebilir ödül veriyoruz. Bunu kaçırmayın ve kendi işlemlerimi, grafiklerimizi paylaştığımız Telegram grubuna gelmek için de açıklama kısmına bıraktığım Gate.io referans linkiyle kayıt olup ardından Telegram'dan bana yazıyorsunuz. Bu şekilde herkesi gruba alıyoruz. Güzel bir oluşum burada yaratıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.